Merhabalar. Az önce videosunu bitirdiğim çanta. Harika, ben çok beğendim. Gerçekten de beğenildiği kadar, tutulduğu kadar da var. İçi hacmi çok geniş, çok güzel. Ve bu çok büyük bir çanta oldu. Daha küçüğünü de örebilirsiniz. Bu zevk meselesi. Pratikte hangisi kullanımı daha iyi geliyorsa elinize o şekilde ayarlarsınız. Çünkü her şeyi videoda anlattım. Bunu Instagram Çanta Turkuaz sayfama çok kişi gönderdi. Lütfen bunun da videosunu gösterir misiniz diye. Çünkü bunun hiçbir yerde ben yapılışını göremedim. Bir de ölçü de verilmemiş, santimlenmemiş de. O yüzden beğendiğim bir çantanın tek tek ilmeklerini, trabzanlarını sayarak nerede ne yapılmış ona dikkat ederek videoyu gerçekleştirdim. Zaten çok doğaçlama oldu, göreceksiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi başlayalım çantayı örmeye. Evet, şimdi bu çantayı ben anladığım kadarıyla tabii ki, çünkü herhangi bir videosunu ya da ölçülerini çanta için bir açıklama hiçbir yerde görmedim. Sadece bana gönderdiğiniz fotoğraflarda ve ben de sitelere girerek sadece fotoğraflarını görebildim. Çok çeşitli yapılmış, farklı farklı örülmüş. Ben en beğendiğimi biraz inceledim. Gördüğüm kadarıyla ilmeklerini sayarak, incelik, kalınlık nasıl dokunmuş ona bakarak tahmini bir ölçüyle bu çantayı örmeye başlayacağım. Artık ortaya ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Şöyle 470 gram kadar kilo ile gene rafya aldım. Orta kısmı çift kat öreceğim. Böyle sardığım zaman çift kat örmek kolay oluyor. Hem şuradan bir uç hem de sardığımdan bir uç alıyorum. Çift kat örmek kolay oluyor. İki tığ kullanacağım. Orta yuvarlağı örmek için çantanın hem arka hem ön yüzündeki yuvarlağı örmek için bunu da çift kat öreceğimiz için 4 numara tığ. Taban kısmını, papatyalı kısmını örmek için de 3,5 numara tığ kullanacağım. Sihirli halka içerisine şöyle önce ipi bir kilitliyorum. 12 trabzan örüyoruz içerisine. Bu birinci, 2, 3, 4, 5, 12 trabzanı ördüm. Arkadan çekerek sıkıştırdım. Ek yerleri belli olmayacağı için, çok temiz bir örgü yapacağımız için tığı gene şu ilk zincir trabzana batırıyorum. Örgüyü alıyorum. Arka tarafa doğru geçiriyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı yere. Şurada battığımız aynı yere, hatta şöyle de göstereyim. Şu zinciri çektikten sonra hafif bol bırakıyoruz. Hafif. Aynı yere batıyoruz. Bir trabzan. Sonra bir daha batıyoruz. Gene aynı yere. Her trabzanın üzerine bu şekilde çift batıyoruz. Şu bizim yukarı çıkış zincirimiz oldu. Bunu trabzan olarak görmüyoruz. Tekrardan o biraz bol bırakarak ipi tekrar aynı yere 2 kere batıyoruz. Şimdi her trabzanın üzerine 2 kere batarak burada 12'yi 24 trabzan olarak örüyoruz. Gene aynı hemen yanındaki trabzanın üzerine bir kere daha aynı yere.
şekilde sırayı tamamlıyoruz. 24 trabzanı ördüm. Hemen şu baştaki şuraya tığ geçiriyorum. Hemen baştaki eklemek gereken yere şöyle arkaya alıyorum ilmeği. Hemen bir sıkıştırma zinciri örüyorum. Bu şekilde bakın, hiç ek yeri belli değil. Bu örgü bu şekilde trabzan olduğu için bir yerlerde kasma yapacak. Bu belli. Bu kasmayı önlemek için hissettiğimiz anda, kasmayı hissettiğimiz anda hemen fazladan trabzanlar yapıyoruz. Ama fazla değil. O gerginliği, o tansiyonu hemen yumuşatmamız gerekiyor. Bir fazla ya da iki fazla battık mı trabzanı sorun kalmıyor. Yoksa şu aralar hep açık kalır, ek yerleri açık kalır ve biz bunu belli etmiyoruz derken tam aksine şu çalışmayı yaptığımız halde gene de şurada ek yeri çok çok belli olur. Bir de örgü döner, kasar, şapka gibi bir görüntü olur. Hoş olmaz. Şimdi gene şöyle biraz uzun tutuyoruz, hafif. Gene aynı yere battığımız şuraya bakın, şuraya. Gene bir çift batıyoruz. Şimdi bir çift, bir tek batıyoruz. Şimdi çift. Aynı yere. Çift, tek, çift. Şimdi tek. Bu şekilde çift tek, çift tek örerek sıra sonuna geliyoruz. Bu arada kasma yaparsa gene hemen fazlamızı batacağız. Bakalım bu sırada kasma yapacak mı? Sanırsam şuralara gelirken yapabilir. Evet, sıranın sonuna doğru kasma yaptı. Bakın nasıl açık duruyor. Şimdi şuraya çift başlamıştık. Tekle bitmesi gerekiyor. Teki örersem bu sıranın buraya eklenmesine yeterli olmuyor. Bakın hemen kastı. Bunu önlemek için aynı yere bir kere daha batıyorum. Şu açıklık kapanıyor. Gene şöyle batıyorum. Arkaya alıyorum ilmeği. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi şöyle hafif yüksekte tutarak tığı aynı yere batıyorum. Bakın aynı yer. Sonra bir daha doluyorum. Gene aynı yere. Çiftle başlıyorum gene. Bu şu sırada kastığı için bu 1, 2, 3. sırada sonuna bir tane fazla battık. Yani 2 çiftle bitirdik 3. sırayı. Şimdi 4. sırada bunun sonunu da yapacağız. Gene bu aralık kalmaması için. Ama bu yeterli olmayacak. Şu aralarda gene bir çift batmak gerekecek. Kasma yaptığı yerde hemen arttırmamız gerekiyor. Bu sefer 2 tek yapıyorum. Bir de
yanına şu çift, bunlar da tek, iki tek. Hemen yanına gene çift, aynı yere iki tek. Şimdi kasma yaptığını hissettiğim yere kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar gerektirmedi fazla trabzan örmek. Sıra sonunda bir çift, üç tek, fakat şurası açık kalacak. Gene en sonda, örgünün içinde gerek kalmadı ama en sonda bir çift batmak gerekiyor çünkü aralık kalıyor. Sıranın şu şekilde birleşmesi gerekiyor çünkü. Gene şuradan tığ geçiriyorum. Örgüyü arka sıraya geçiriyorum ve bir kapama zinciri örüyorum. Hafif uzun bırakıyorum tığı. O battığım yerin hemen içine, aynı yere bir trabzan. Bir kere daha aynı yere çift batmış olduk. Bir çift, üç tek, iki tek, pardon, iki tek yapmıştık. Şimdi üç tek yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bir çift battık. Bir de üç tane de tek tek battık. Şimdi gene hemen yanına gene aynı yere çift. Sonra üç tek. Kasma yaptığı yere kadar örüyorum. Sıra başlangıcı şurası. Tam yarısına kadar geldiğim yerde kasma başladı. Hemen oraya bir fazladan batmak gerekiyor. Bir çift, üç tek yapıyorduk. Şurada arttırma yapacağım. Bir çift, bir tek örüyorum. İkinci teke çift yapıyorum. Çift battım. Fakat bunu tek sayıyorum. Arttırma yapıyoruz çünkü. Şöyle göstereyim. Bir çift, bir, iki, üç tek. Bir çift, bir, bunu da tek sayıyoruz. İki. Üçüncü teki de örüyorum. Şimdi bir çift. Hemen gerginlik düzeldi. Çünkü gerginliği şöyle anlıyoruz. Trabzanlar da geride kalıyor. Şöyle duruyor. Şu anda normal. Sıra normal duruyor. Tekrar bakalım. Bir çift, bir, iki, üç, bir çift. Yani şunu da bir sayıyoruz. Çünkü arttırma yapıyoruz. Gene sıra sonuna kadar örüp şurada gene şurası açık kalmadı. Burada da bir kasma yapıyor sonunda çünkü. Oraya da çift batıp sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şurada arttırmayı yaptım. Şurası gene birleştirirsem örgü kasılıyor. Bakın hemen dönüyor. Buraya bir fazladan daha batmam gerekiyor. Bir çift daha yapıyorum. Sırayı o şekilde bitiriyorum. Şuraya hemen tığ geçiriyorum.
ilk trabzana. Hafif yukarıda tutuyorum tığı. Çok hafif. Doluyorum. Aynı yere batıp bir trabzan. Bir tane daha aynı yere. Şimdi bundan sonra bir çift 3 tekti. Bir çift 4 tek olarak örmeye devam edeceğim. Bu sırayı kasma olduğu yerde tekrardan arttıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Bir çift 4 tek örüyoruz. Şuraya kadar geldim. Örgü kastı. Şöyle bir kenarları yukarı doğru geldi. Şurada bir arttırma istiyor. Dört tane yapmıştık. Şöyle bir çift, 2 tek, hadi üçüncüsüne yapalım. Şuraya çift batıyorum. Bir tek daha örüyorum. Şurayı bir rahatlatıyoruz. Bakın sıra hemen düzeldi. Yani bir çift batmıştık. 4 tek yapıyorduk. 1, 2, bunu da bir sayıyoruz. 3, 4. Şimdi gene bir çift. Bir çift. Bir çift. Aradaki 1, 2, 3, 4. Bu şekilde arttırıyoruz ve sıra rahatladı. Sanırım şuralarda gene isteyecek. Şurada bir arttırma. Bir de sonda bir arttırma isteyecek. Şimdi böyle bir öreyim bakayım. Şuralara bir geleyim. Biraz daha ördüm. Şurada da kasma başladı. Hemen orayı da rahatlatalım. Bir çift örmüştük. Bir, iki tek oldu. Yalnız o ikinci teke çift batıyorum. 2 tek oldu. Çift bir, çifti de bir sayıyorduk. 2. 2 tane daha tek yapıyorum. Çift 1, 2, 3, 4 tek, çift 1, 2, 3, 4. Şimdi gene çift. Evet. Bayağı düzeldi. Örgü rahatladı. Şimdi burayı arttırmadan dönemeyeceğiz. Belli, buradan belli zaten. Burada da arttırarak geldik. Şu kısımlarda bir de şurada birer tane daha arttırma isteyecek. Ben şimdi şuralarda kasma olan yere kadar geleyim. Belli zaten şuralarda yapacak. Evet, gene kasma başladı. Gördüğünüz gibi trabzanlar geriye bakıyor. Kasıldı çünkü sıra. Hemen oraya da 1, 2, 3, 4 tek yapmıştık. Şimdi bir çift örelim. Şimdi bir tek, 2 tek, 2 tekin üzerine bir tane daha yapıyorum ama onu gene tek sayıyoruz tabii ki. Yani 1, 2 tek yapmış olduk. Çifti de tek sayıyoruz. Arttırma çünkü. 3,
4 ve bir çift örüyoruz. Aynı yere çift, çift, 1 2 3 4. Hemen sıra normalleşti. Şuralarda gene isteyecek. Gene bir örgüyü kaldıracak havaya belli. Sırayı bitirdim. Gene dediğim gibi şurada ve en sonda bir arttırma daha yaptıktan sonra örgüyü dümdüz bitirdim. Şimdi sakın rafya, hangi rafya diye falan hiç sormayın. Çünkü inanın bütün alacağınız rafya birbirinden farklı. Aynı firmanın bir sonraki gelen rafyası bile farklı olabiliyor. Sert rafya var, yumuşak var, geniş olan var, çok dar ama çok sert olan var. Yani o kadar çeşitli ki ipe ve ele göre çok değişiyor bu ölçüler. Burada yapabileceğiniz en güzel şey örgüyü düz tutmak. Yani yegane dikkat edeceğiniz şey örgüyü düz tutmak. Yoksa burada arttırma, şurada arttırma, burada kaç tane arttırma hiç önemli değil bunlar. Bakıyorsunuz örgü artık kenarları kalkmaya başlıyor, kasıyor. Hemen bir arttırma yapın. Yüz yuvarlak oluyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sakıncası yok arttırmanın. Çünkü trabzan örüyoruz. Eğer sık iğne örseydik belki bir fire verebilirdik şeklinde ama trabzanda olmuyor. İleriki zamanlarda köşe yapmadan nasıl yuvarlak öreceğimiz konusunda da güzel bir çalışma yapacağız. Belki şapkada, belki çantada belli olacak, onun çalışmasını yapıyorum. Şimdi dediğim gibi örgümüzün önemli olan tek özelliği dümdüz olması. Kasmayacak ne ortası ne kenarlar kalkacak. Dümdüz tepsi gibi bir örgümüz olacak. Şimdi biz bunu 6 sıra ördük. Bir sıra daha örüyorum. Son sırası ve nerede kasma yapıyorsa orada arttırıyorum. Hiç bunun sayısı yok. Hani kaç tane de bir falan da sormayın. Şöyle bir örnek göstereyim. Şu benim çalıştığım böyle bir rafya. Ama yumuşak bir rafya. Bakın bu da rafya. Ama çok sert ve ince bir rafya. Şu da farklı. Kalınlığı buna benzese de daha farklı. Yani ben bununla da örseydim, bununla da örseydim dikkat edeceğim tek şey arttırmalardı. Örgüyü düz tutmamdı önemli olan. İstediğim yerde, gerekli olan yerde arttırmalarımı yapacaktım. Hangi rafya olsaydı. Bir de şöyle bir ip aldım. Rafya aldım. Doğal rafya. İlk gördüğümde ben de böyle satıldığını bilmiyordum. Eminönü, Marputçular Han'da bir toptancım var. Benim orada alışveriş yapıyorum. Oradan aldım. Şundan da çalışsaydım bu da farklı olacaktı. O yüzden iplere takılmayın. Hiç takılmayın. Önemli olan dediğim gibi örgüyü dümdüz tutmak. Şimdi ben bunun 6. sırasını, 7. sırasını örüyorum. Ve bunun aynısından bir tane daha örüyorum ki çantanın her iki yüzü için. Sonra taban, şu kenar papatya gibi görünen ve taban denen çalışmayı yapacağız. En son sırayı bir çift, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek. Bu şekilde bitiriyorum. Son sırada sadece şöyle bir de şu karşısına 2 arttırmayla bitirmiş oldum. Fazla arttırma gerektirmedi. Yüz yuvarlak ve dümdüz bir çalışma oldu. Aynısından bir tane daha ördüm. Şimdi taban denen şu kenar kısmı, şu papatyalı kısmı çalışacağız şimdi. 4 numarayı kaldırıyorum. 3,5 numarayla ve tek katla. Tek katla örüyoruz. 58 zincir çektim. Yukarı çıkmak için 2 tane daha çektim ve üçüncüye şöyle batıp bir trabzan yapıyorum. Şimdi 2 trabzan oldu.
sıra sonuna kadar 58 trabzan örüyorum. ...58 trabzan ördüm. Yalnız bizim örgü sayımız 58 değil. Burada sadece bundan sonra 5 sırayı eksilterek örüyoruz. Yani şöyle bir zincir çekiyorum. Üzerine dolayıp yanına batıyorum. Ve ikisini birden alıyorum. Şurada bir tane eksiltmiş oldum. Yani şuradaki 2 trabzan 1 oldu. Şunu 1 olarak görün. Sonra sonuna geliyorum. Sonunda da aynı şekilde bir tane eksilteceğim. 56 olacak. Sonraki sıra gene birer tane 54, 52, 50 ve 48 kalana kadar eksiltiyoruz. Yani 5 sıra örüyoruz. Bu da sabit 58 tane olan sıra. Bundan sonra yani 48 tane kaldıktan sonra dümdüz örüyoruz. Son 5 sırasında gene bu eksilttiklerimizi arttırarak gene 58 trabzana getiriyoruz. Şimdi bunu niye böyle yapıyoruz anlatacağım. Şimdi ben bu parçayı ördüm. Çünkü örerek sıra sıra gitmek mümkün değil. Uzun bir parça çünkü. Şuradan başladım. 58 trabzan eksilterek 48'e düşürdüm ve uzun bir parça ördüm. Son 5 sırasında eksilttiklerimi tekrar arttırarak 58 santim trabzanı buldum. Bu şekilde bu parçayı ördüm. Şurada daha iyi göstereceğim. Şu yuvarlaklar 21,5 santim. Şunlar. Şu uzun parça tamamı 82 santim. Tamamı. Bir uçtan bir uca. Eni de 22,5 santim. Böyle bir ölçü çıktı elimden. Ben bunu bir yere bakarak o bu kadar örmüş, ben de bu kadar öreyim demedim. Çünkü böyle bir ölçü yoktu zaten. Tamamen doğaçlama. Yani sonuçta ne çıkacak ben de göreceğim, siz de göreceksiniz. Doğaçlama gidiyorum. Nasıl gördüysem. Çünkü fotoğraflardan sayarak gittim. Yani şöyle anlatayım. Şu yuvarlak şöyle koyayım. Şu şekilde bunlar pili olarak geliyor. Şuraya yerleşiyor. Şuradaki sayıyla diğer sayılar birbirini tutmadı gördüğüm fotoğraflarda. İlmek ilmek saydım çünkü. Şurada birkaç trabzan daha fazlaydı. Çünkü neden? Bu yuvarlaklar dönerken ben biraz şu yukarıda olsun istedim. Eğer şuradan örseydim, şu merkezden örseydim, şuradaki fazlalığı yapmayacaktım. Bunun tamamını dümdüz örecektim. Şu merkezden yapsaydım eğer. Şurası düz kalıyor farkındaysanız. Bakın bu çantanın şu kısımlarının dümdüz kalması gerekiyor. Ben şöyle olsun istedim. Şu şekilde biraz şu tepesi az gözüksün istedim. Şöyle. O zaman şuradaki dönüş için ben bunu yapmasaydım, şunu yapmasaydım çantanın kendisi dönecekti. Böyle. O zaman da çantanın formu gördüğünüz gibi bozuluyor. Formu bozmamak için çantanın gene şu şekilde durmasını sağlamak için şurada artış yapmam gerekiyordu. Ben de o artışı yaptım. Şu şekilde ve gerçeği de öyleydi. Orijinali de o şekilde. Şuradan yaptığı artış çantanın şurada düz durmasını sağlıyor. Bu kadar. Yani başka bir püf noktası yok gibi çantanın. Şurada pileler oluşacak. Şimdi ben bunları önce bir iğneleyeyim. Ölçerek yaptım gerçi. Önce bir iğneledim. Ondan sonra tam içime sindi. Ancak o zaman size göstermek istedim.
Çünkü bunun dönüşü zor olur. Bu hem rafya, normal ipte değil, sökmesi de zor ve ben sökmek de istemedim zaten. Hiç sökmeden gördüğüm kadarıyla doğaçlama çalıştım. Şimdi ben bunun pilelerini yapayım. Bir de çantaya şöyle yerleştireyim. Şu şekilde. Bakalım ne kadar büyüklükte bir çanta olacak, ama büyük bir çanta olacağını sanıyorum. Evet, dikerek en güzeli. Çünkü ilk yaptığımda iğneleyip oturtmuştum. O kolaydı ama dikerken hiç kolay olmadı. O yüzden direkt hemen dikerek gidelim en güzeli. Şimdi bazı çantalarda pilelerin üzeri 4 tane. Şöyle 4. Bir de katlıyor. Beşinciyi altıncıya katlıyor. Şu şekilde bir pile yapıyor. Ama genelinde 3. Yani şöyle. Ben üçlüyü daha çok sevdim. O yüzden 3 trabzan, dördüncüsü ve beşincisi birbirinin üzerine geliyor. Şöyle. Şu şekilde hemen ucundan ona yakın bir renk buldum. İp olarak dikeceğim çünkü bu koptuğu için kağıt türü şeyler. Önce şuraya bir batıyorum. Sonra buraya. Şöyle bir sağlamlaştırayım. Tekrardan şu sırayı takip ediyoruz. Diğer böyle çıkıyorum ve şuraya batıyorum. Şurada ilk trabzan ve de son ilmeğe batarak dikiyorum. Şu katladığımız katlı şekilde geçiriyorum iğneyi bozmadan. Bakın birinci pileyi yaptık. Şimdi devam ediyorum. Gerçekten biraz zor oluyor ama kasmadan, gevşek bırakarak nasıl duruyorsa o şekilde dikiyoruz. Ne örgüyü çekiyoruz, ne bu ilmeği çekiyoruz. Durduğu şekliyle dikiyoruz. Bir, iki, üçüncüyü yapıyoruz şimdi. Şuradaki gibi 1, 2, 3, 4 ve 5'i şöyle katlayıp şöyle tutuyorum. Bizim Koko'nun bir derdi var galiba.
İkinci pile de oldu. Bu şekilde 1, 2, 3 tane trabzan üstte kalacak. 5 ve 6 üst üste. Gene 1, 2, 3 trabzan. 4 ve 5 üst üste. Bu şekilde bütün yuvarlağı bu şekilde dönüyoruz. Ve çanta bitti. Muhteşem güzel bir çanta oldu. Harika. Gerçekten bir de kocaman oldu. Hemen ölçüsünü ben vereyim size. ...49 santim. Yüksekliği 35 santim. Ben bu kadar büyük çanta istemiyorum. Daha orta boy istiyorum derseniz şu orta yuvarlağı 5 sırada ya da 6 sırada bırakın. Tabii o zaman kenarlarını da 58 ile başlayıp 48'e indirmiştik. Çok daha azını 35-36 35-36'ya kadar indirebilirsiniz trabzan sayısını. Yani orantılı olsun. Gerçi ben bazı çantalarda şu kısmı çok dar gördüm. Baya dar yapmışlardı. Biraz da zevk meselesi. Yani kimi bu tarafı geniş sevmiş, öyle yapmış. Kimi daha dar koymuş kenarına. O da güzel olmuş. Ben hiçbir ölçü olmadığı için yani doğaçlama yaptım. Ne gördüysem beğendiğim bir çantaya göre yaptığım için o da beğendiğim çanta nasılsa modeli o da aşağı yukarı hemen hemen aynı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir de şunu söyleyeyim. Şurada pileler var. Dikerken bazılarını tam tutturmuşum. Bazıları da yani pileyi tutturmuşum. Şuraya tutturmayı atlamışım. Hiç üşenmeyeceğim şimdi. Siz de bunu örerseniz sonradan şunları geliş yönüne doğru şöyle gidişine doğru tutturun. Minik tutturun. Çünkü buraya tutturduğunuz zaman bu pile boyu daha uzuyor. O zaman pileler uzadığı için daha belirgin hale geliyor çantada. Şimdi ben hiç üşenmeyeceğim. Hepsini şöyle tutturacağım. Buralar daha uzayacak ve çantanın pileleri daha görünür hale gelecek. Şuralarda mesela tutturmuşum. Bakın nasıl pileler gayet muntazam bir şekilde görünüyor. Atladığım yerlerde belli zaten. Şimdi oraları hemen ufacık tutturacağım ve çok daha muntazam olacak. Evet, bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.